Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Nikon D5'i inceleyeceğiz. Bu bölümde efsane bir kamerayı konuk ediyoruz stüdyomuza. Nikon D5, Ağustos 2016 gibi duyuruldu. Şu anda inceliyor olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. İncelemeyi 3 kısımda yapacağım. İlk önce gövde ergonomisi ve gövde özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra fotoğraf ve fotoğraf özelliklerinden, fotoğraf kalitesinden bahsedeceğiz. En sonunda da videodan konuşacağız. Şimdi gövde özellikleriyle başlayalım. Nikon D5 elinize aldığınız zaman hakikaten de profesyonel bir body tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Malzeme kalitesi tahmin edeceğiniz gibi en üst noktada. Ben bir D800E sahibiyim ama D800E'nin mesela ben şey olduğunu düşünürdüm, işte D4'ün küçük kardeşi, aynı malzeme, aynı kalite olduğunu düşünürdüm. Şimdi bundan biraz şüpheliyim. Çünkü D800'de olmayan bir kalite var D5'te. Benim bir tane de F6'm var ve F6 ile D5 aslında aynı seriden gelen makineler ve bunu birebir gövdeyi tuttuğunuz anda da hissediyorsunuz zaten. Birinci size hissettiren nokta şu ki arka tarafında baş parmağınız için ayrılmış olan kısım D5'te çok geniş. Ve bu aynı şekilde F6'da da böyle. Bakın buradaki boşluklar hemen hemen aynı. Ama F800'e bakarsanız, D800'e bakarsanız buradaki boşluk buradakinin yarısı kadar. Ve hakikaten de baş parmağınız için rahat olmayan bir alan yapmışlar burada D800'de. Yani D800'de özellikle karşılaştıracak olursak böyle bir şeyden bahsedebiliyoruz. Yukarıdan baktığınızda zaten F6 ile D5'in boyutları hemen hemen aynı. D800'ün bunlardan daha küçük olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 santim kadar daha dar. Ve işte bu darlık D800'ün ergonomisini çok etkiliyor. Yani F6 ve D5'teki ergonomiye sahip değil D800 ve bunu direkt fark ediyorsunuz. İlginç başka bir nokta daha var. Ben hep F6'nın ergonomisinin D800'den daha iyi olduğunu düşünürüm. Gribi tuttuğunuz zaman F6'da da D5'te de gerçekten derin bir tutuş alanına sahip oluyorsunuz. Şimdi D810'da bunu biraz daha genişlettiklerini biliyorum ama aradaki fark çok fazla. Yani D810'da genişlettikleri haliyle bile D5'e yetişeceğini zannetmiyorum. Çok güzel bir grip veriyor elinize D5. D800'deki şu yumuşak baş parmak yaslama alanı D5'te çok daha belirgin ve baş parmağınızı burada tutuyor. D4'te ve D4S'te de böyle olduğunu biliyorum. D810'u tam bilemiyorum nasıl olduğunu. Ama çok çok daha rahat D5'te. Ve ilginç bir şekilde aynı rahatlık F6'da da var. Yani 2004 modeli filmli bir makine ve direkt olarak buradan buraya doğru gelen o bilgi akışını, mirası görüyorsunuz. D800'de ya bu miras atlanılmış ya başkası tasarlamış bunu hissediyorsunuz. Ya da zaten eklenmesi planlanmamış. Ergonomik olarak bir farkları var makinelerin. Yani D800 D5'in kardeşi değil. Ben onu fark ettim. Ergonomi ile ilgili bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İnsanların neden D3X aldığını gerçekten çok iyi anladım. Çünkü bu gövdeye sahip ama D800'ün sensörü ve fotoğraf özelliklerine sahip bir makineyi gerçekten çok isterdim. Ergonomiden konuşmaya devam edelim. Butonların yerleri değiştirilmiş bir önceki seriye göre. Burada benim D800 üzerinde video butonu olan yerde aslında bir boşluk var ve ISO butonuyla video record butonu eklenmiş oraya. Mod butonu kaldırılmış D800'deki tepedeki mod butonu. Ve burada artık sağ elinizde modu seçebileceğiniz özel bir düğme yok. Ama fotoğraf çekiyorken video butonunu mod butonu haline özelleştirebiliyorsunuz. Böylece işte hala sağ elinizle, yani makineyi gözünüzden ayırmadan, çünkü
mod butonu sol tarafta normalde. Gözünüzü makineden ayırmadan hala modu seçebiliyorsunuz. Bu da bir problem olmaktan çıkıyor. Normalde çünkü biz D800 kullanıcıları buradaki video butonunu ISO butonu haline getirirdik. Yani mod, ISO ve Exposure Compensation yapardık. Aynı şeyi burada sağlayabiliyorsunuz. Mod, ISO ve Exposure Compensation. Orada bir sıkıntı yok. Bu konuda böyle kötü bir yorum yapamayacağım. Tepedeki sol taraftaki butonların sayısı azaltılmış. 4 taneydi daha önceden. Onu 3'e düşürmüşler. Orada benim çok kullandığım bir şey yok. D800'de kalite ve white balance'ı buradan kullanıyordum. Bracketing ya da ISO'yu kullanmıyordum. Burada da bracketing ve mod butonu koymuşlar ki bu mod butonunu istediğiniz şeye çevirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda pozometrenin ne modda çalışacağını belirleyebiliyorsunuz. Üst ekran D800'e göre oldukça büyük. Yani oldukça büyük demeyeyim, büyük ve daha çok detay görüyorsunuz. Ama benim D800 videomdan hatırlayacağınız üzere ben bu üst ekranın OLED pikselli böyle bir ekran olması taraftarıyım. Tıpkı Phase One yeni modeli kamerasında yaptığı gibi pikselli bir ekran koymaları lazım. Çünkü çok daha fazla detay verebilirler. Evet, şimdi biraz ön tarafa doğru geçelim. Ön tarafta gördüğünüz üzere ekstradan bir tane daha bir fonksiyon butonu var. Yine bu fonksiyon butonlarını çeşitli şeyler assign edebiliyorsunuz, özellikler. Ortadaki butonun üstü çukur. Yani oradan hemen hissedebiliyorsunuz hangi tuşa bastığınızı. Sol tarafta çok bir değişiklik yok burada. Hemen bayonetin solunda. Lens Release butonu var ve Focus ayarı butonu var. Onun dışında makinenin bir flash'ı yok zaten. Genelde burada olan flash düğmesi gereksiz olduğu için kaldırılmış tabii ki de. Sol tarafta makinenin bağlantı portları var. İşte HDMI, Ethernet, mikrofon, kulaklık, USB 3.0 bağlantısı. Bir tane daha bağlantı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Ve makinenin arka tarafına geçerseniz tipik bir şekilde tek haneli D serisi makinalarda olduğu gibi altta bir tane ikinci bir bilgi ekranınız var. Bu ekranın burada olması hakikaten işe yarıyor. İşte kaç FPS hızında fotoğraf çektiğinizi ve kalite ayarını yapıyorsanız RAW, JPEG ayarlarını falan buradan direkt görebiliyorsunuz. Makinenin üstüne böyle tepeden bakmadan çeşitli ayarları hakim olabiliyorsunuz. Aşağıda 4 tane fazladan buton var. Diğer daha küçük bodylerde olmayan. Yine bunlar çeşitli ayarları yapmanızı sağlıyorlar. Yani buton sayısının fazla olması tabii ki de çok işinize yarıyor. Sol tarafta da fazladan bir tane fonksiyon butonu var bu seride. Yine buraya çeşitli şeyler atayabiliyorsunuz, özellikler. Makineyi elinize aldığınızda bir Nikon kullanıcısı olarak kesinlikle yabancılık çekmiyorsunuz. Hemen alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Bateri gribi birleşik olduğu için ya da dikey gribi de olduğu için bunun üzerinde bir AF10 butonu daha var. Ve aynı zamanda şu fokus noktalarını ayarlayabildiğiniz joystick'i de görüyorsunuz. Burada ikinci bir tane daha var. Hem yukarıda hem aşağıda 2 tane var. Makineyi ilk elime aldığımda insanların bu joystick'i neden beğendiklerini pek anlayamamıştım. Çünkü ben bu ortadaki daha büyük ana kontrol joystick ile gayet rahat fokus noktalarını ayarlayabiliyordum. Ama sonradan fark ettim ki bu joystick'in mesafesi, hareket mesafesi çok daha kısa ve çok daha hızlı bir şekilde fokus noktalarını hareket ettirebiliyorsunuz. Sola doğru kaydırırken bir anda sağa doğru kaydırmaya karar verdiğinizde baş parmağınızın hareketi çok kısa, çok küçük bir hareketi yeterli oluyor ve hemen öteki tarafa doğru fokus noktasını kaydırmaya devam edebiliyorsunuz. Aynı şeyi ana kontrol joystick'inde yapacağınız zaman büyük bir hareket yapmanız gerekiyor. Şimdi bu kadar hızlı çalışan bir makinede bu tarz ufacık gecikmeler bile aslında sizin makineyi daha yavaş kullanmanıza neden olabiliyor. O yüzden bu joystick'in hakikaten de işe yaradığını kullandığım süre içerisinde görmüş oldum. Burada bir küçük yaylı bir kapağın altında gizlenmiş. Memory kart, hafıza kartını açma düğmesi gizlenmiş. XQD kart kullanıyor. D4 ve D4S ile beraber kullanılmaya başlanmıştı. Oldukça hızlı bir kart. Dosya aktarırken saniyede 300 MB'ları falan gördüm. Arka tarafta yine Nikon'un profesyonel gövdelerinde olan yuvarlak vizör var. Ve bu vizörün içerisinde uzun pozlama yapacağınız zaman kapatabilmeniz için
Yine böyle bir yaylı sistem var. Kapak monte içerisinde ve bu süper işe yarıyor. D800'de en bayıldığım özelliklerden bir tanesiydi. Çünkü diğer markalarda, Canon'da falan da özellikle bu plastiği çıkartıp yerine kapak takmanız gerekiyor. Nikon'da böyle bir şeye gerek yok. Profesyonel seri kameralarda şuradaki kolu indirerek aşağıya kapağı kapatabiliyorsunuz. Yeni bir vizör mekanizmasına gitmişler. Artık bu vizörü şuradaki iki düğmeye basıp çıkartıyorsunuz. Kırmadan çıkartabilirsem. Evet. Değiştirilebilir. Daha önceki gövdelerde bu çıkartılmıyordu. Böylece bu parça da eskidiği zaman kolayca değiştirilebiliyor olacak. Nikon'un profesyonel gövdelerindeki diopter butonu böyle içeri basılarak kilitlenebiliyor. Normal giriş seviyesi ya da consumer seviyesi, amatör kameralarda böyle bir şey yok. Ve yanınızda taşırken kamerayı sürekli o diopter ayarını değiştiriyorsunuz ve fokusluyorum, fotoğraf net çıkıyor ama içinden bakınca net görmüyorum sorularının cevabı bu. Diopter ayarınız yanlış. Arka ekranın çözünürlüğü hakikaten yüksek. D800'e karşılaştırırsanız fotoğrafları daha net görüyorsunuz. Menülerde gördüğünüz yazılar çok daha detaylı. 3.2 inç, 2.4 milyon noktaya sahip bir ekran bu. Bildiğim kadarıyla D800'deki 900.000 noktaydı. D810'daki 1 milyon üzerindeydi. Güzel yanı bu ekran touchscreen. Pinch zoom yapabiliyorsunuz. Ya da flick edebiliyorsunuz fotoğrafları. Touchscreen hakikaten de çok işe yarıyor. Bu kadar eğlenceli fotoğraflara bakmanın kolay olacağını düşünmemiştim. Touchscreen'de en altta parmağınızı gezdirdiğinizde fotoğrafları hızlı bir şekilde gezebileceğiniz bir bölge koymuşlar. Yani sadece böyle her seferinde tek fotoğraf gezme değil, alttaki o bölgede parmağınızı gezdirerek hızlı bir şekilde fotoğrafları dolanabiliyorsunuz. Süper işe yarıyor. Pinch zoom süper işe yarıyor. Çift tıklayarak zoom yapmak çok işe yarıyor. Menülerde touchscreen çalışmıyor ne yazık ki. Çalışsa muhteşem olacakmış. Video çekerken taşlı fokus yapabiliyorsunuz. Ama video fokusu berbat. Canon'larla karşılaştırırsanız. Böyle flagship olmasına rağmen D5'inki de video fokusu berbat. Arka LCD ekrandan bahsederken LiveView'den de bahsedeyim. LiveView inanılmaz hızlı çalışıyor. Yani D800'de karşılaştırırsanız fotoğrafı çektikten hemen sonra LiveView tekrar açılıyor. D810'da iyileştirme olduğunu biliyorum ama D800'de böyle 3-4 saniye bekliyorsunuz fotoğrafı çektikten sonra. D810'da olup olmadığını bilmediğim bir başka özellik daha var. Fokus noktalarını makineyi tuttuğunuz oryantasyona göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki portre çekiyorsunuz ve makineyi dik tuttunuz. Fokus noktaları dolayısıyla yukarı doğru çektiniz. Göze fokuslamak istiyorsunuz. Ve makineyi yatırdığınız anda fokus noktaları sağ tarafta kaldı. İşte D5'te Store by Orientation diye bir seçenek var. Aktif hale getirirseniz yatayda ve dikeyde fokus noktalarının nerede olduğunu hatırlıyor. Sürekli yatay ve dikey çekiyorsanız mükemmel işe yarıyor portre fotoğrafında özellikle. Ağırlıklarından da bahsedeyim. İlk önce pillerini göstereyim. Şimdi D5'in şöyle bir pili var. Tamam, Enel 18A diye bir pil. Gayet hafif bu arada. 140 gram civarında. D800'deki pil bildiğiniz Enel 15 ve bununla böyle yan yana bakarsanız yarısı büyüklüğünde falan. Ağırlık olarak da 87 gram, yarısı büyüklüğünde. Şimdi ben D800 Battery Grip'le beraber kullanıyorum. İçerisinde bir tane daha pil oluyor Battery Grip'in. Ve bu total sistemin ağırlığı 1370 gram. D5'in ağırlığı da 1400 gram. 1408 gram ölçmüşüm. Bunlar birbirlerine çok yakın. Yani makine gövdesi 1,5 santim daha geniş olmasına rağmen ağırlığı D800'den çok da fazla değil. 30 gram fazla. O yüzden iki makineyi birbirine elinize aldığınız zaman öyle ağırlıklar arasında bir fark hissetmiyorsunuz. Gövde dediğim gibi muhteşem. 10 üzerinden 100 falan yani puanı. Ve dediğim gibi D800'ün sensörüne sahip ama D5'in gövdesine sahip bir makine benim için rüya makine olurdu. Peki yani neden D800'ün sensörünü istiyorum? Biraz fotoğraf kalitesinden bahsedelim. Şimdi D5 tabii ki de her fotoğrafçı için yapılmış bir makine değil. Yani portre fotoğrafı çekiyorsanız, manzara fotoğrafı çekiyorsanız
D5 bence size göre bir makine değil. Tabii portre ve manzara çekemezsiniz demek değil. Hiçbir zaman zaten bir makine böyle sadece bir grup fotoğrafçıya tasarlanmış bir makine demek değil. Bununla da tabii ki de portre çekebilirsiniz. Manzara da çekersiniz. Ama D800'de çektiğiniz manzaradan daha fazla kalite alıyorsunuz diyeyim. Şimdi videonun bu kısmında aslında D800'ün ne kadar daha yüksek detayda fotoğraf çektiğinden, D5'in D800'e yetişemediğinden bahsediyordum. Bu kanıya aslında sadece bir fotoğraf sonrasında varmıştım. Geçenlerde çektiğim. Ama sonradan fotoğrafa tekrar baktığımda aslında fotoğrafı doğru çekmediğimi, yani stabil tutamadığım için fotoğrafı, detayların yok olduğunu, hemen bir önceki fotoğrafta D5'in D800'ün yakaladığı detayları yakaladığını fark ettim ve daha sonra videodaki söylediğim şeyi kanıtlamak için test fotoğraflar çektim. Ancak gördüm ki D5 gayet çözünürlük olarak yeterince detay yakalayabiliyor zaten. Belki şikayet edilebilecek tek konu dinamik range'i. D800 gölgelerde biraz daha aydınlık fotoğraf çekiyor. D5 ise gölgelerde biraz daha karanlık ve satürasyon düşük fotoğraflar çekiyor. Söylenebilecek tek şey bu. D5'te de D800'de de çekilen fotoğraflar gayet detaylı. Şimdi videoya tekrar dönelim. Ama sensörünün çözünürlüğünün düşüktüğü, D800'e göre düşüktüğü bu makineyi kullanmaktan sizi alıkoymuyor. Eski 16 megapiksel versiyonuna göre 21 megapiksel tabii ki de çok daha iyi. D800 ve 800E'ye göre beyazlar çok daha doğru çıkıyor fotoğraflarda. Artık o şeyin pek doğru olduğuna inanmıyorum. Yani Canon makineler portre fotoğrafında daha iyidir, ten rengini daha iyi çeker durumun artık geçerli bir durum olmadığına eminim. D810 ve D5, D4S'lerle beraber bence bu değişmiş. Artık çok daha iyi renkler, sarıya yeşile kayan değil, daha nötral renkler çekiyor. Dolayısıyla hani JPEG'lerin kullanımı biraz daha yükseliyor demek auto white balance'da tutup. D5'in iki büyük özelliği 12 fps fotoğraf çekiyor olması ve 3.200.000 gibi saçma sapan bir ISO'lara çıkabilmesi. Ve deliler gibi çalışan bir fokus sistemi var. Yani neredeyse düşündüğünüz, hissettiğiniz şeye fokusluyor. Çok hızlı fokusluyor. Yani fokus sistemini ben nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Muhteşem, muhteşem. Fokus kaçırmıyor. Yani inanılmaz bir fokus sistemi var. Çok böyle detaylı anlatmak istemiyorum. Buffer'ı çok geniş. 200 tane fotoğrafla limitlenmiş bir buffer'ı var. Limitlenmiş diyorum çünkü makine çekse aslında buffer'ı doldurmadan hala çekmeye devam edecek. Ama çantada bir yerde işte kalır da dektanjöre basılı kalırsa shutter mekanizmasını öldürmesin diye böyle bir limit koymuşlar. Şimdi her D5 review'inde yapıldığı gibi ben de burada size makinenin sesini dinletmek istiyorum. 12 fps'de çekerken. Kartı çıkartalım, boş yere kaydetmesin. Şiir gibi. Bir de 14 fps modu var. 14 fps'de çalışırken bu şekilde ses çıkartıyor. Şimdi size bunun farkını göstereyim. Bu D800. D800'de nasıl işliyor? Şimdi D800'e bakalım. İşte 5-5.5 fps ile bu ses. 12 fps ile bu ses çıkıyor. Okey. Bunu yapmayı çok istiyordum. D5 review yaparken. Gördüğünüz gibi manyak bir makine. Manyak bir makine hız açısından. Şimdi benim bu hıza ihtiyacım yok. Tamam mı? Ben çektiğim fotoğraf türü nedeniyle 12 fps, 14 fps ihtiyacım yok. 5-6 fps hakikaten bana yetiyor. Doğa fotoğrafı falan çekiyorsanız, işte kuşmuş, vahşi hayvan çekiyorsanız hakikaten de 14-12 fps'lere ihtiyaç duyacaksınız. Spor çekiyorsanız tabii ki de duyacaksınız. Ama bana hitap etmiyor
14 FPS'ye ihtiyacım yok. Bu makine tabii ki de herkes için tasarlanmış bir makine değil. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Herkesin kullanacağı bir makine değil. Bir kere büyük bir makine, büyük bir gövde, ağır bir gövde, bateri grip ve ihtiyacınız yoksa o zaman makine zaten size göre değil. Zaten çıkartamadığınız bir dikey gribi var. Fiyatı çok yüksek. $6500 civarında ve bu makinenin özelliklerine sahip D500 gibi bir makine var. Bu tarz nedenlerden dolayı işte hakikaten de herkese hitap eden bir makine değil. Ama gövde benim için hakikaten rüya bir gövdeydi. Şimdi fotoğraf kalitesinden devam edelim. Silent Live View diye bir özellik eklemişler. Live View'deyken Silent Live View fotoğrafı seçeneğini açarsanız Live View'de shutter mekanizmasını hareket ettirmeden fotoğraf çekebiliyorsunuz. En başta çok bir mutlu oldum böyle bir şey olduğu için. Yaşasın işte mirrorless gibi. Hiç ses çıkarmadan fotoğraf çekebiliyor olacaksınız. İşte düğün fotoğrafçıların falan en büyük dertlerinden biridir bu shutter sesi. Sonradan gidip çektiğiniz fotoğrafa bakıyorsunuz ve sadece JPEG, small JPEG olduğunu görüyorsunuz. Fotoğrafların pek hoş olmuyor. Yani RAW çekmiyor o sırada. D810'daki gibi Electronic First Curtain Shutter eklenmiş. Yani bir elektronik shutter'ı var. Ama yine D810'da olduğu gibi mirror up modunda çalışıyor sadece. Ve 1/8000 olan maksimum instantane hızınız 1/2000'e düşüyor. Halbuki X-T1, X-T2 gibi makinelerde elektronik shutter'ı seçerseniz instantane hızınız daha da yükselir. 1/32.000'lere kadar yükselir. Burada tam tersi geçerli. Bir mirrorless kameranın verdiği şeyi veremiyor size. Large RAW çekebiliyorsunuz. Yani full çözünürlükte 20.7 megapiksel görünüyor burada. Medium RAW var. 11.6 megapiksel. Ve bir de Small RAW var. 5.2 megapiksel. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bir makineler hızlanıyor sürekli ve depolama artık çok sıkıntılı bir şey değil. O yüzden ben daha küçük RAW seçeneğinin ne işe yarayacağını tam anlamıyorum. Var olan bir detayı kaybederek kaydediyor olacaksınız hafıza kartına. Taşımak da dert değil. XQD kartı yani ciddi büyük rakamlarda dosyaları çok hızlı taşıyabiliyorsunuz. Bilgisayarlar hızlı. Bana çok mantıklı gelmiyor hakikaten de bu daha küçük RAW dosyaları. RAW dosyaların büyüklüğü işte 30 MB civarında. D800'ün RAW dosyaların büyüklüğü 50 MB civarlarındaydı. Buna göre bir var. İşte avantajı var. ISO performansı yani milletin abarttığı kadar değil. Öyle bulmadım ben. Bir stop falan avantajı var. Ama herkesin vay işte D5 yardırmış ISO konusunda gibi şeylerini anlayamıyorum. Çünkü D800'de çektiğim fotoğraflar arasında çılgınlar gibi fark yok. Yüksek ISO'larda bir fark oluyor tabii ki de. Ama düşük ISO'larda işte düşük ISO'dan kastım da 3200 ISO, 6400 ISO gibi. Yani 25600 ISO'da çekerseniz zaten D800'ün limiti o. Tabii ki de D5 daha temiz fotoğraf çekiyor ama bu reel bir limit değil benim için. Ben 3200 ISO'nun üzerinde fotoğraf pek çekmem. 6400 benim auto ISO ayarımın limitiydi. Onu 3200'e çektim zaten. 3200'de ISO'da falan bakarsanız bir avantajını göremiyorsunuz. D800'de o temizlikte çekiyor. Özellikle aynı boyuta getirirseniz piksel sayısını D5'teki kadar yaparsanız D800'de gayet temiz çekiyor zaten. Ama tabii ki de ISO 100 binler, 200 binler, 300 binler gibi bir seçenekleriniz var. Bence kullanılabilir ISO 51.000 ya da 100.000 civarında bitiyor. Onun ötesi tamamen reklam amaçlı yapılmış şeyler. Ama olması iyi. Yani o ISO'ları çıkabiliyor olmak da güzel. Limitlerin olmaması taraftarıyım ben zaten. İşinize yarayabilecek bir durum olacaktır. Berbat bir fotoğraf da olsa bir fotoğraf çekebilmenizi sağlayacaktır. O yönden ISO'nun çok yükselebiliyor olması ben yani reklam politikası olduğunu görmeme rağmen işe yarar olduğunu da düşünüyorum. Ama kullanılabilir ISO dediğim gibi 51.000 işte 100.000 arası bitiyor. Yani oradaki artık anca kullanılabilir. Artık bir noise reduction programından falan geçirmeniz gerekiyor. Şu meselesi var bir de. Push meselesi. Yani fotoğrafı olması gerekenden 5 stop aşağıda çekip ISO olarak. Sonra Lightroom'da 5 stop tekrar dijital olarak arttırma meselesi var. Yani 3200 ISO'da çektiğiniz fotoğrafı 100 ISO'da çekip sonra 5 stop arttırdığınızda Lightroom'da görüyorsunuz ki D800'ün fotoğrafları daha temiz. Bununki noise'dan ve bending arızasından geçilmiyor.
Ama şöyle bir durum var ki kimse 5 stop arttırmasın. Tamam, bu böyle DP Review'in ortaya çıkardığı bir test türü oldu ama kimse yapmaz bunu. Hani highlightları korumak için yaparsınız, tamam. Yani daha aşağıdan çekersiniz ama 5 stop çekmezsiniz, tamam mı? 2 stop çekersiniz aşağıdan, 3 stop çekersiniz. Daha fazla aşağı inmezsiniz. Birincisi, evet, noise gelir. Zaten adamlar da bunu test ediyor ama yani öyle bir ortamda o kadar kontrast bir fotoğraf çekiyorsanız bir yerlerde bir yanlış olmalı. Yani 3 stopun ötesi bana fantezi geliyor. 3 stopluk push'ları karşılaştırırsanız da gayet push edebiliyorsunuz. Hatta 4 stop edebiliyorsunuz sıkıntısız. O yüzden ben bunu gerçek bir negatif özellik olarak görmüyorum. Olması gerektiği gibi çalışıyor. Şimdi gelelim video performansına. Video performansı gerçekten çok iyi. Yani özellikle ISO performansı videoda D800E ile karşılaştırdığımda muhteşem. Yani 4-5 stopluk fark var. Yani bunun 800 ISO'da çektiği fotoğrafı, videoyu 12800 ISO'da, 25600 ISO'da falan çekiyor. Tertemiz bir görüntü üretiyor. Üstelik 4K video çekebiliyorsunuz ve 4K'da çektiği görüntü çok keskin. Video kalitesi zaten keskinlik açısından D800E'ye göre çok çok iyi. Şimdi ISO testleriyle başlayalım. Videoda ISO 800 ile başlıyoruz. Burada görecek hiçbir şey yok. Gayet temiz bir görüntü var. ISO 1600 de aynen o şekilde. Tertemiz. D5'ten beklendiği üzere. 3200 ISO yine oldukça temiz bir görüntü. Ve 6400 ISO hala 1920-1080'de ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. 12800 ISO gibi hafif detaylarda hafif bir bulanıklık başlıyor. 25600 ISO artık temiz bir görüntü değil. Ama kullanılabilir mi? Tabii ki de kullanılabilir. 51200 bayağı sınırda. Yani kaliteli bir video yapmak istiyorsanız 51200 kullanamazsınız. 102400 çekebilmiş olmak için çekeceğiniz bir video. Blog falan yapıyorsanız olabilir. 204800 hayvan, yani hayvan. Ve bunlar hakikaten de olsun diye yapılmış ISO'lar. 409.000 ISO, 819.000 ISO ve Nikon'un çıkabiliyor muyum? Evet, çıkabiliyorum sorusuna cevap verdiği ISO'lar bunlar. 1.600.000 ve efsane 3.2 milyon ISO. Karıncaların savaşı var artık burada. Şimdi 4K'ya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kadraj oldukça daraldı. 1.45 kat bir crop yapıyor. 800 ISO ve 1600 ISO tertemiz. Gayet güzel. Detaylar oldukça iyi. Üstelik bu 4K'lık bir görüntü. Bunu 1920-1080'e 2 kat büyüterek kullanabilirsiniz. 6400 ISO'dayız ve hala herhangi bir sıkıntı yok. Ve 12800 ISO yine 1920-1080'de olduğu gibi detaylarda hafif bir kayıp yaşadık. Ve şimdi 25600 ISO'da artık hem detaylar gitti hem de ekstradan bir noise geldi. 51200 artık kaliteli video sınırının dışında kesinlikle. Ama bence gayet temiz, yani 102.400 ISO'dayız. Söyleyeyim, D800 bunu 3200 ISO'da falan böyle çekiyor. 204.000 ISO hayvan. High 2 409.000 ISO ve artık karıncalarını izliyoruz. 800.000 ISO ve video çekiyorum demeye 1000 şahit gerekiyor artık. 1.6 milyon ISO. Gördüğünüz gibi şeyden daha karlı. 1920-1080'den 3.2 milyon ISO. Artık kullanılabilir bir video değil kesinlikle bu. Ve crop modu, bu sensör üzerinden birebir pikselleri kullanarak yaptığı bir video D5'in. Yine temiz başlıyor ama çok hızlı bir şekilde noise'un geldiğini göreceksiniz. 3200 ISO yine gayet güzel, temiz, kullanılabilir. 6400 ISO'da hafifçe bir detay kaybı yaşıyoruz. Tahtalara bakacak olursanız. 12800 ISO artık detaylar, karanlıktaki detaylar bulanıklaştı.
ve 25600 ISO. Kaliteli video değil kesinlikle, artık bu kaliteli video tanımının dışında. 51200 kullanılacak bir video, belki kullanılabilir, bilemiyorum. Yaptığınız işe bağlı. 102400 ISO artık kullanılmaz bir video bence. Ve yine hayvanla başlıyoruz. 204800 ISO. Ve gördüğünüz gibi 409.600'de bir öncekilerin yaklaşık 800.000 ya da 1 milyon ISO'da gördüğü noise'u görmeye başladık. 800.000 ISO artık bir öncekilerin 3 milyon ISO'su gibi. 1.6 artık video diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi kodek de sıkıştıramamış birçok şeye. Ve 3.2 milyon ISO reklam amacıyla yapılmış ISO'muz. Dediğim gibi 1080p'nin kalitesi en iyi noise performansı açısından. 4K çözünürlük açısından iyi ama 4K'da da 1.45x zoom yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra yani geniş açı bir şey çekmeniz biraz imkansızlaşıyor. 14 mm'yi taktığınızda 1.5'la çarpın. İşte yani DX sensörle çekiyormuşsunuz da dönüyor. 27 mm ile çekiyormuşsunuz gibi oluyor. İşte Sony'lerde falan olmayan bir şey, arıza bu. Nikon'da var. 4K bütün sensörü kullanıp çekmiyor. Ne yapalım? Elimizdeki bu. Şimdilik bununla idare ediyoruz. Umarım ileride şu anki var olan işlemcisiyle sensördeki bütün pikselleri ulayarak 4K'lık video ya da 1080p'lik video yapmanın bir yolunu bulurlar ve biz de artık bu şeyden kurtulmuş oluruz, sıkıntıdan. 4K'da 30 fps, 24 fps, 25 fps çekebiliyorsunuz. 1080p'de en fazla 60 fps çekebiliyorsunuz. 24'e kadar iniyor. 720p'de ise sadece 50 ve 60 fps çekebiliyorsunuz. Diğerleri yok. Kullandığım D5 firmware versiyon 1'i destekliyor. Yani 4K videoyu 3 dakika çektiği versiyonu bu. Update etmedim. Makine bana ait olmadığı için güncellemekten çekindim biraz. 4K videoyu 1080p'lik projenin içerisine küçülttüğünüz zaman görüntü inanılmaz derece keskinleşiyor. Flat Profile ve Cineflat Profile'ı aslında karşılaştırmak istiyordum bu videoda. D800'de ben Cineflat Profile diye bir şey yüklüyorum. Aşağıya adresini yazarım, indirebileceğiniz adresi. Logaritmik bir profile benziyor. D5'in içerisinde gelen Flat Profil ile Photo.io Cineflat'i birbiriyle karşılaştırırsanız Cineflat ile daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. D5'in düşük noise'lu görüntüsü sayesinde de Cineflat ile çektiğiniz görüntüyü color grade ederseniz muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir video kamera olarak bence çok iyi. Tabii şeyden bahsedeyim. 1080p video çekerken 20 dakikayla limitlisiniz. 1080p 60 fps çekerken 10 dakikaya düşüyor. 4K çekerken 3 dakikaydı. Şimdi o tabii limiti 10 dakikaya çıkardılar bildiğim kadarıyla. D5 şu anda Nikon'un en yüksek model kamerası. İnanılmaz bir kamera. Gerek gövde ergonomisi, gerek fotoğraf kalitesi, gerek video kalitesi inanılmaz. Şimdiye kadar kullandığım en iyi makinaydı. Bir hafta bende kaldı. Bir hafta boyunca rüya gibiydi. Kullanmaya doyamadım. Evet, bugün D5'in incelemesini yaptık. Siz D5 kullandıysanız sizin görüşleriniz nedir bu konuda? Benim burada bahsetmeye unuttuğum bir takım şeyler olabilir. Tabii ki de unuttuğum tonla şey var. Örneğin tıpkı D810'daki gibi Live View'de split screen görebiliyor olduğunuz ya da 153 fokus noktasının olduğu, video bitrate'lerinden hiç bahsetmemişim. 1080p 24 fps'de yaklaşık 24 megabit saniye çekiyor. Bu D800 ile aynı. 1080p 60 fps'de yine yaklaşık 60 megabit saniye çekiyor. Yani frame rate arttıkça bitrate de artıyor. 4K 24 fps'de ise 120-150 megabit per second civarında video çekiyor. Bu iyi çünkü diğer markalar tıpkı Sony Alpha 6500 ve Fujifilm X-T2 gibi markalar 4K'da da 100 megabit per second kullanıyorlar. Yani D5 120-150 megabit per second kullandığı için 4K'da daha temiz görüntü üretiyor olmalı. Ayrıca fotoğraf çekerken 14 fps'ye aynayı yerinde tutarak yani fokusu kitleyerek ulaştığından bahsetmemişim. 14 fps fotoğraf çekiyorken fokus ilk fotoğrafı çektiğiniz yerde kilitleniyor, değişmiyor.
12 FPS'de fotoğraf çekerken vizör neredeyse hiç siyaha dönmüyor. Konuyu çok rahat takip ediyorsunuz. Aynı şekilde Live View'de yüksek kare fotoğraf çekerken konuyu gayet rahat takip edebiliyorsunuz. Makine 1-2 gün daha elimde olacak ama büyük ihtimal videoyu yayınladığımda göndermiş olurum. Makine ile ilgili sorularınız varsa lütfen ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen alttaki comment alanı kullanın. Videomu likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.